Piri Reis, denizci ve amiral olarak bilinmesine rağmen aslında büyük bir bilim insanı ve kâşiftir. Ailesi hakkında fazla bilgi yoktur. Kendi yazmış olduğu Kitab-ı Bahriye isimli eserinde amcası Kemal Reis tarafından yetiştirildiğini ve eğitildiğini söyler. Kitab-ı Bahriye'de dünyadaki denizleri anlatmakla beraber Amerika kıtasının nasıl keşfedildiğini de yazmıştır. 1500'lü yıllarda yazılmış olan bu kitap, coğrafi keşiflerin aydınlatılması, 15 ve 16. yüzyıl ünlü kâşiflerin yapmış olduğu buluşların bilinmesi adına çok önemli bir tarih kitabı sayılır. Bazı ünlü medyatik karakterlerin Piri Reis'in yapmış olduğu dünya haritasının sırları içerikli programlarda her ne kadar gerçeklere değinilmese de bu sayede herkes biraz da olsa bilgi sahibi olmuştur. Bu kaynakların birçoğunun derinliği ve gerçeklik payı çok azdır. Kitab-ı Bahriye içindeki bilgilere dar bir projeksiyon ile bakıldığı için kimsenin değinmediği ya da göremediği tarihi gerçekleri, yine ünlü bilim insanı Piri Reis'in yazmış olduğu bilgileri bir fener gibi kullanarak aydınlatmaya çalışacağız. Emekli Deniz Albay Yusuf Senemoğlu'nun 1973 yılında derlemiş olduğu Kitab-ı Bahriye çevirisinin 68. sayfasına baktığımızda Portekiz'den Hindistan yolunu tarif ederken sefere başlamanın en iyi zamanı baharın başlangıcı olduğunu söyler. Yani Şubat ve Mart ayları uygun rüzgarların olduğu zaman demektir. 1500'lü yıllarda bugünkü Fas'ta bulunan Septe şehri o dönemde Portekiz'in elindeydi. Kitapta yazılan Portekiz'den kalkan bir gemi aslında Lizbon limanından hareketine başlamıştır. İlk durağı 700 mil batı lodosu yani güneybatıyı takip ettikten sonra Medar isimli bir ada olur. Medair denilen ada bugünkü Fas'ın Casablanca şehrinin 500 mil batısında Atlas Okyanusu'nda bir adadır. Piri Reis gemicilerin Medair adasında gemilerine su aldıklarını, daha sonra ikinci duraklarına hareketle kıble rüzgarını yani güneyi işaret ederek 1200 mil takip ettikten sonra Cabo Verde'ye ulaşır. Cabo Verde, bugünkü yerel ismiyle Cabo Verde ya da Cape Verde, Senegal'de bulunan Dakar'ın 400 mil güneybatısında kalan 8 adadan oluşur. Piri Reis ayrıca kitabın başka bölümlerinde 8 adayı derinlemesine anlatır. Bu adalar Yeşilburun olarak da geçer. İşte bu noktadan sonra eserde bahsedilen Bahri Azam, bugünkü ismiyle Hint Okyanusu'nun başladığını söyler. Bir sonraki durağına 2000 mil Lodos'a yani güneybatıya doğru hareket ettikten sonra kitaptaki ismiyle Tare Berzili'ye yani Brezilya'nın Salvador eyaletine ulaşır diye belirtir. Brezilya'ya giden bu rotayı kimin bulduğunu 55. sayfada "İşit şimdi işin aslını anlatayım sana. Neden geçip gittiler Hint'ten yana?" diyerek iki Portekiz prensinin hikayesini anlatır. Bu anlatıda Portekiz kralının bir gün öldüğünü, yerine iki kardeşin kaldığını, bunlardan birinin tahta geçtiğini, ötekisi ise mağribe yani batıya kaçıp olduğu Nihander, görünmez olduğunu, izini kaybettirdiğini söyler. Aradan 35 sene geçtikten sonra Portekiz'e gelir ve kardeşinin öldüğünü görünce tahta geçtiğini söyler. Bakalım tarihi veriler ışığında böyle mi olmuş? Portekiz Kralı 1. Eduardo 1438 yılında öldüğünde 5. Afonso ve Fernando isminde iki oğlu vardı. Afonso babası öldüğünde 6 yaşındaydı. Fernando'nun ise doğmasına 6 ay vardı. 1. varis 5. Afonso babasının vasiyeti üzerine tahta geçmek için 14 yaşına gelinceye kadar annesi Leonor de Aragon'a naiplik görevi verildi. Portekiz Danışma Meclisi Cortes, annesinin naipliğinin doğru olmayacağını, üvey amcası Pedro'ya bırakılması kararı alarak naiplik görevi Pedro'ya verildi. Pedro zamanla güçlenip yerini garantilemek için 5. Afonso ile kızını evlendirmiş, çok güçlenmiş, artık yönetimi tek başına eline almıştır. Afonso reşit olunca üvey kardeşi Bragança Dükü ile birleşip Pedro'yu etkisiz hale getirmiştir. 5. Afonso'nun kardeşi Fernando 1452 yılında abisinden izin almadan ülkeyi terk etmek ister. Haberi alan ağabey Cebeli Tarık Boğazı'nda onu yakalatıp geri getirtir. Sonra ona Beja Dükü unvanı verir. Visyu Dükü olan amcası 1436'da onu evlatlık olarak almıştır.
Amcası 1461 yılında öldüğünde Visigotluğu unvanı da Fernando'ya geçmiş olur. Abisi 1458 yılında deniz seferlerine katılabilmesi için Fernando'ya izin verir ve abisiyle Fas seferine katılır. 1468'de Casablanca'yı ele geçirir. Başarılarından dolayı 1460 ile 1470 arası yapılan keşiflerden sorumlu kişi olur ve Mesih tarikatında ustalığa kadar yükselir. Mesih tarikatı diye bilinen yapı, tarihte tapınak şövalyeleri adıyla yaşamış olan gizli örgütün keşiflerden ve yayılmacı politikalarını domine eden koludur. Mesih yani kurtarıcı inancı, emperyalist düşüncenin ilk aşamasında misyonerler eliyle ele geçirilmek istenen toplumun geleneklerine ve inanç sistemine entegre edilir. Maneviyatı bozulan toplum artık maddiyatını da ve doğal zenginliklerini de kaybetmeye başlar. Kristof Kolomb'un yapmış olduğu fetih aynen bu şekilde olmuştur. Bahamalara ilk ayak bastığı yeri San Salvador olarak değiştirerek kendini kurtarıcı pozisyonunda göstermiştir. Bundan önce 1464 yılında Fernando da aynı şekilde Brezilya'nın Tare şehrini Salvador olarak bu şekilde değiştirmiştir. Bu iki kişi de aynı örgüt adına çalışan aynı misyonun bir parçalarıydı. Kolomb, örgüt tarafından kullanılan bir idealistti. Fakat ekibi içinde korsanlık yapmış olan Pinzon kardeşlerin ayrıca farklı bir ajandaları vardı. Kral 5. Afonso da aynı şekilde bu örgütün bir üyesiydi. 5. Afonso 1477'de emekliye ayrılıp tahtı oğlu 2. John'a bıraktığı söylenir. Aslı o dönemde Kastilya krallığında hak iddia ediyordu. O işlerle uğraşmak için kendi krallığından uzak kalmıştı. 1479'da Kastilya kralı Ferdinand ile yapılan savaşa ordusu ve oğluyla katılmıştı. Eğer krallığından uzakta kaldıysa bu orduyu nasıl oraya getirdiği kaynaklarda yazmamaktadır. Bu savaşta oğlunun bulunduğu kanat zafer kazanırken kendi kanadı mağlup olmuştu. 1481'de öldüğü zaman tahta oğlu 2. John geçtiği yazılır. 2. John amcası Fernando'nun kızıyla evlenmiş ve tahta geçtiğinde Afonso ismindeki çocuğu 4 yaşındadır. Fakat ne olduysa birden babasına yakın aristokratları yönetimden uzaklaştırmış, muhalif piskoposları öldürtmüş, kanlı bir şekilde herkesi susturmuştur. Bundan sonra keşiflerle ilgilendiği yazılır. 1491 yılında tahtın varisi olan Afonso 16 yaşındayken gizemli bir şekilde attan düşüp ölmüştür. 2. John 1495'te 40 yaşında ölene kadar gayrimeşru oğlunu varis yapmaya çalışmış ama başaramamıştır. Bu hikayede cevaplanması gereken çok soru vardır. Sondan başlarsak, kral olarak neden bir tane çocuk yaptı da başka yapmadı? Eşi istemediyse neden başka bir prensesle evlenmedi? Öldüğünde 40 yaşındaydı, daha çok çocuğu olabilirdi. Babası 1477'de emekli olduğu zaman 4 gün tahtta kalmıştı. Sonra nedense babası tekrar geri gelip tahta oturdu. Neden emekli olup 4 gün gibi kısa bir süre sonra tekrar geri döndü? Bunların cevaplarını tarihi kayıtlardan vermek oldukça zor. Fakat ciddi tutarsızlıklar göze çarpmaktadır. Piri Reis'in bu aile için yazmış olduğu bölümü referans alarak cevap ararsak, aslında Fernando, abisi 5. Afonso'nun varisi 2. John doğduğunda ülkeyi terk ettiği sırada abisi onu aradıysa da Cebeli Tarık'ta bulamamıştır. Yani Fernando kaçmıştır. Beya Düklüğünü Fernando'ya gıyabında vermiştir, geri gelmesini amaçlamıştır. Çünkü kraliyet için gelecekte potansiyel bir tehlike arz ediyordu. Babası bu tehlikeyi her an yaşamış ve oğluna Fernando'nun kızını yani yeğenini alarak tehlikeyi hafifletmeyi amaçlamıştır. Bunun için ölmeden önce emekliye ayrılıp oğlunu kral yapmıştır ki krallığı dışarıdan gözetleyerek oğlunun gücü eline almasını hedeflemiştir. Durumlar istediği gibi gelişmemiş, oğlu tahta oturduktan 4 gün sonra ölmüştür. Apar topar tekrar geri gelip tahta oturmuş, karışıklık çıkmasın diye oğlunun ölümünü gizlemiş, torunu büyüyene kadar tahta kalmayı istemiş fakat ona da ömrü yetmemiştir. 1481'de öldüğünde Fernando geri gelmiş, kızının kraliçe olmasından faydalanarak 2. John diye tahta oturmuş. 2. John'un öldüğünü bilen kraliyete yakın aristokrat kesim buna karşı çıkmış, Fernando ise bu kişileri kanlı bir şekilde susturmuştur.
1491'de tahtın varisi Afonso'yu çiftliğine çağırmış, Afonso gelmek istememiş, sonra nedense gitmiştir. Bu da onun ölümü olmuştur. İkinci John işte bundan dolayı ikinci evliliği ya da başka çocuklar yapamamıştır. Tek çocuğu olduğu ve o da öldüğü için varis olarak Fernando'nun küçük oğlu 1. Manuel tahta geçmiştir. Varis Afonso'nun dul eşiyle evlenerek Kastilya bölgesinin de varisi olmuştur. Piri Reis'in anlattıklarıyla devam edersek, Fernando 1481'de tahta geçince denizcileri hep etrafında toplamış, Hindistan'a gidiş rotalarını anlatmış, Bartolomeu Diaz'a gizli bir görev ve Hindistan yolunu bulması için 3 gemi vermiştir. Piri Reis 56. sayfada Diaz'la birebir diyalog kurduğunu, Ümit burnunu bulan kişiyi anlatırken Cancho Lisbon denir adına diye başlar. İhtiyarladığını ama hala usta bir denizci olduğunu söylerken tamamen Diaz'ı tarif eder. Ümit burnunu keşfettiği zaman oldukça yaşlı olduğu kaynaklarda geçer. Diaz'la kitapta şu şekilde konuşmuştur. Bir gün o ihtiyar anlatır halini, bildirir Hint yolunun ahvalini. Der ki Hint yolunu çok aradık ve bu aramalardan sonra buldukları için ismine Cavbono Esperance yani Ümit Burnu ismini verdiklerini söyler. Tekrar Hint rotasına geri dönersek, Brezilya'nın Salvador şehrinden sonra tekrar engine açılması gerektiğini, sonra kıble yani güney yönüne gidilip 2000 mil doğuya doğru hareket edilir. Burada sekstant ile gidilmesi gerektiğini söyler. Bunun nedeni de istiva yani ekvator çizgisinin güneyinde oldukları için kutup yıldızını görememektedirler. Onun için sekstantın bir merceği gemiye, öteki de ufuk çizgisine sabitlenir ve rotalarındaki açı çok fazla değiştirilmez. Sekstantın 55 dereceden fazla olmaması gerektiğini, en idealinin de 35 derece olduğunu belirtir. 2000 mil bu şekilde gittikten sonra rotayı kuzeye çevirdiklerinde Habeş diyarı yani Güney Afrika'nın solda kaldığını, Gaskorko'yu geçtikten sonra Afrika'nın Muhteş iline vardıklarını söyler. Gaskorko, Gaskar'dan gelir yani Madagaskar demektir. Buna Müslümanlar Gaskorko demiş, Venedikli ve Batılılar Madagaskar demişlerdir. Anlamı ortadaki ada demektir. Adayı geçtikten sonra vardıkları Muhteş ili de Somali Mogadishu'dur. Bundan sonra 1800 mil yine doğuya gidilmesi gerektiğini, Hindistan rotasının bu şekilde sonlandığını belirtir. Kitapta rotanın uzunluğunun kamil olan kişi 14.000 mil olduğunu söylemiştir. Piri Reis kamil sıfatını sadece Kemal Reis için kullanmıştır. Portekiz, Lisbon ilinden başlayan bu rotanın uzunluğu tam 14.000 mil tutmaktadır.